Herkese merhaba. Alaz Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 5 parmaklı dikişsiz bir eldiven yapımını anlatmaya çalışacağım. Kullandığım ip 100 gramı 260 metre olan, içeriğinde de %25 yün olan bir örgü ipi. İp kalınlığına uygun olarak 3,5 numara 100 santim misinalı şiş kullandım. Dikişsiz öreceğimiz için misinalı şiş kullanmamız gerekiyor. Şiş kalınlığını siz ipinizin kalınlığına göre tercih edebilirsiniz. Eldivenin bir tanesi için 30 gram yaklaşık ip gerekli oldu. Bir çift için de 60 gram ip yetti. Yani bir yumak ipten rahatlıkla bir eldiven çıkabilmekte. Hemen ölçülerini de söyleyeyim size. Bilek kısmından başladım eldiveni yapmaya. Bakın bilek genişliği yaklaşık 7 santimetre. Bir düz bir ters lastik uyguladım. Boyu da lastiğin yaklaşık 8 santimetre. Ardından gövde kısmında düz örgüyle devam ettim. Burada da bakın şöyle en geniş kısımdaki ölçüsü yaklaşık 12 santimetre. Bu baş parmağı ayırdıktan sonraki kısım 10 santimetre. Boyu da en uzun parmaktan itibaren yaklaşık 25 santimetre. Ben yetişkin kadın bedeni olarak ördüm bu eldiveni. Şöyle giyerek elde de göstereyim. Oldukça güzel ve kullanışlı bir eldiven oldu. Dilerseniz ip kalınlığınızı değiştirerek ve şiş numaranızı değiştirerek biraz daha küçük, biraz daha büyük eldivenlerde örebilirsiniz. Özellikle de şu an kış mevsimine girmek üzereyiz. Çeşitli renklerde örerek sevdiklerinizle el örgüsü güzel bir hediye hazırlayabilirsiniz. Evet, o zaman hadi hep birlikte yapılışına başlayalım. Örgüye başlayalım. Kullanacağım ip 100 gramı 260 metre olan, içeriği de %25 yün, %75 akrilik olan bir örgü yünü. Şiş kalınlığına uygun olarak 3,5 numara şişle öreceğim. Siz ip kalınlığınıza bağlı olarak şiş numarasını belirleyebilirsiniz. Eldiveni dikişsiz bir şekilde yuvarlak örgü formunda öreceğiz. O nedenle misinalı şiş kullanacağım. 100 santim misinalı şiş kullanıyorum. Şimdi ilmek alarak başlayacağız ama klasik ilmek alma yöntemiyle değil de bu bilek kısmının esnek olabilmesi için daha önce de anlatımını yaptığım İngilizcesi German Twisted Cast On olan bir ilmek alma yöntemiyle başlayacağım. Şimdi onu nasıl yapacağımı kısaca göstereyim. Bir miktar ip ayırıyorum. Normalden biraz daha fazla ayırabilirsiniz. Esnek bir ilmek alma yöntemi olduğu için biraz daha fazla ip gerekiyor. Şöyle bakın, ilk ilmeği oluşturalım ve şişimizi alalım. Şimdi klasik ilmek alma yönteminde ne yapıyoruz? Bakın şöyle, şu öndeki ipin altından diğer ipi alıyoruz. Bu defa şöyle yapacağım. Bu iki ipin altından birden geçiriyorum şişi. Sonra bu baş parmağımın içinde olduğu şu halkadan geçiriyorum. O sırada parmağımı da şöyle kıvırıyorum ve diğer ipi alıyorum. O halkanın içinden geçiriyorum ve şişe alıyorum. Çok da sıkmıyorum. Devam edelim. Bir kez daha göstereyim. Bakın, iki ipin altından baş parmağımın içinde olduğu halkanın içinden, sonra diğer ipi alıp o halkanın içinden geçiriyorum. Birkaç tane daha yapayım. Birkaç tane yaptığınızda eliniz bu harekete kolaylıkla alışıyor. Dilerseniz farklı ilmek alma teknikleri de kullanabilirsiniz ama esnek olması iyi olacaktır. Evet, bu şekilde 2, 4, 6 tane ilmek oldu. Başlangıç ilmek sayımız 52 olacak. Dediğim gibi yuvarlak formda öreceğiz. Bir ilmekle iki tarafı birbirine bağlamak için kullanacağız. Toplamda 53 tane ilmeğe ihtiyacımız var. Evet, 53 tane ilmek alıp gelelim. Evet, 53 tane ilmek aldık. Şimdi bakın, şişi şöyle çeviriyorum. İlmeklerin arka tarafını çevirmiş oldum.
52'nin yarısı 26. Şimdi ikiye ayıracağız ilmeklerimizi ama o bir tane fazlalık ilmek bu ipin olduğu tarafta kalacak. Yani 27. Buradan itibaren şöyle misina tarafına alalım ilmekleri. 27 ilmeği sayıyorum baştan. ...27 tane ilmeği saydım. Şu aradan bakın misinayı şöyle çekerek ilmekleri ikiye ayırıyorum. 27 ilmek üstte kaldı, 26 ilmek altta kaldı. Ve tekrar ilmekleri yönünü çevirmeden dikkat ederek şişlerin ucuna doğru çekiyorum her iki tarafta da. Sonra bakın bu yönleri birbirine bakacak şekilde şöyle şişleri birleştiriyorum. Şimdi fazlalık ilmeğimiz bakın bu iplerin olduğu tarafta. O bir tane ilmeği şöyle önce şurayı biraz sıkayım. Bakın o bir tane ilmeği şöyle elimle de alabilirim. Bunun için bir tığ ya da şiş de kullanabilirsiniz. Bakın şöyle alıyorum. Buradan arkadaki şişten öndeki şişe geçiriyorum. Sonra buradaki ilk ilmeği bu geçirdiğim ilmeğin içinden alacağım. Bakın şöyle yapıyorum. Bunun içinden öbür ilmeği şöyle alıyorum. Ve o geçirdiğim ilmeği boşa düşürüyorum alta. Sonra o ilmeği tekrar yerine takıyorum. Şöyle ipimi de çekiyorum. Şimdi o fazla ilmeği buraya alarak iki tarafı birbirine bağlamış olduk. Bakın bağlandı örgümüz. Başlangıçta güzel bir başlangıç noktası elde etmiş olacağız bu şekilde. Şimdi burası bizim sıra başımız. Bu ipler de olduğu için herhangi bir şu an için işaretleyici takmaya gerek duymuyorum. Şimdi magic loop yani sihirli halka yöntemiyle öreceğiz. Bu sayede dikişsiz bir örgümüz olmuş olacak. Bunu daha önce çok defalar uyguladım. Hiç bilmeyenler varsa kısaca tekrarlayayım yine. Bakın şu ipin olduğu arkadaki şişi şöyle dışarıya doğru çekiyorum. Ardından şu ipimizi şöyle alabiliriz. Sonra bakın yumağa giden devam eden şu ipimizle bu öndeki arkadaki şişi dışarıya çektim. Öndeki şişi öreceğim. Şuradan örmeye başlıyorum. İlk ilmekten. Lastiğimiz bir düz bir ters olacak. Bir düzle başladım. Arkasından bir ters örüyorum. Bir düz, bir ters. Bu şekilde bir düz bir ters örerek şu ilk yarısına kadar ilmeklerin örelim. Bakın son iki ilmekteyim. Yine bir düz ve bir ters örerek ilmeklerin yarısını tamamladım. Şimdi bu noktaya geldiğimizde bakın şöyle çeviriyorum örgüyü. Çünkü kalan yarısını öreceğim. Onları kendimden tarafa çevirmiş oluyorum. Sonra bu öreceğim öndeki ilmeklerin şişini şöyle geriye doğru çekiyorum. Daha doğrusu o ilmekleri şişin ucuna doğru getirmiş oluyorum. Diğer örüp geldiğim taraf burası. İp de burada. O şişi de dışarıya doğru alıyorum. Ve buradan örmeye devam ediyorum. En son ters örmüştüm. Devam ediyorum bir düzle. Sonra bir ters. Bu şekilde bir düz bir tersle yine bu yarıyı da örelim ve başlangıç noktasına gelelim. Evet, son ilmeği de ters olarak ördüm. Başlangıç noktasına geldim. Yine çeviriyorum. Her şişi bitirişimizde bakın bu şekilde diğer tarafı çeviriyoruz ve önümüze gelen şişten örmeye devam ediyoruz.
Şu an bir turu tamamladık. Her iki şişi de birer kez ördük. Tam bir turu tamamlamış olduk. Hemen bunun da başını yine göstereyim. Bakın bu şişi geriye doğru çektim. Öndekini ilmekler şişin ucuna geldi. Arkadakini dışarıya doğru alıyorum. Ve ikinci tura başlıyorum sıra başından. Düzle başlamıştık. Zaten görünüyor artık ilmeklerimiz. Sadece ilk sırada dikkat edelim. Düzlerin üstüne düz, terslerin üstüne ters gelmesine. Ondan sonra da hep o şekilde devam edeceğiz. Böyle şiş bitimlerinde anlattığım şekilde diğer şişe geçerek yuvarlaklar halinde lastik kısmını örelim. Ben bu tekinde yaklaşık 8 cm örmüştüm. O kısmı örüp tekrar devam edelim. Evet, lastiği ördüm. Toplam 27 sıra oldu. Uzunluğunu da söyleyeyim. Yaklaşık 8 santimetre. Siz lastiği şöyle bileğinize tutarak olmasını istediğiniz uzunluğa ulaşana kadar örebilirsiniz. Şimdi bakın görüntüsü de bu şekilde oldu. Yuvarlak bir şekilde ördüğümüz için dikişsiz, gayet de düzgün bir görüntüsü oldu. Şimdi şu öncelikle baş parmak için artışlara başlayacağız ama hemen şurada bileğin bitiminde birkaç sıra bu artışlara kadar birkaç sıra düz örmek istiyorum ben lastikten sonra. Yani artık bütün ilmekleri düz öreceğiz birkaç sıra boyunca. Düz tersten devam etmiyoruz. Bütün ilmekleri düz şeklinde örmeye başlıyoruz. Bu şekilde yine bir tur yapalım. Bir sıra olmuş olsun. Ardından birkaç sıra daha örelim. Sonra baş parmak için artışlara başlayacağız. Evet, lastikten sonra 4 sıra yani 4 tur düz örgüyle ördüm. Şimdi artık baş parmak için artışlara başlayacağım. Şimdi şuradan bakın başlangıç ipim burada, yani burası sıra başım. Buradan ilk 4 ilmekten sonraya bir tane ayraç yerleştirdim. Artışlarımız hep burada birer ilmek sonra olacak. Yani baştan bir ilmekten sonra, sonda da yine bu bir ilmekten önce bu aralarda artışlar yapacağız. Şöyle diğer eldivende göstereyim bakın nerede olduğumuzu. Şu baş parmağın. Şimdi şurada bakın bu 4 sırayı ördük düz örgüyle şurası. Sonra şurada artışlara başlıyoruz. Bu her iki tarafa doğru artışlarımız genişleyerek devam edecek ve bu baş parmak için gerekli ilmeklerimiz oluşmuş olacak. Şimdi nasıl yapacağımıza bakalım. Kenardan birinci ilmeği örüyorum. Bu tarafta yani örgünün sağ tarafında bakın bu ördüğüm ilmeğin altındaki şu ilmek. Şu ilmeği şişime alıyorum ve onu da örüyorum. Burada bu şekilde bir artırma yapıyorum. Devam ediyorum. Son ilmeğe kadar örüyorum. Son ilmekten önce bu son ilmeğin altındaki ilmeği yine şöyle şişe alıyorum ve bu şekilde örüyorum. Son ilmeği de örelim. Bakın 4 ilmek ayırmıştık. Her iki taraftan birer tane artırdık. Şu an 6 tane ilmeğimiz oldu. Şimdi turu sonuna kadar düz örerek devam edeceğim. Başka herhangi bir noktada artışımız yok. Artışlarımız 3 sırada bir olacak. Yani bu sırayı tamamlayacağım. 2 turda artırmadan öreceğim. Toplamda bu sırayla birlikte 3 sıra bitmiş olacak. Sonra ikinci artışı yapacağım. Öncelikle ben bu 3 sırayı tamamlayayım. Artışı bir kez daha göstermek istiyorum. Evet, 3 sırayı tamamladım. Bakın şurada artış yaptığım nokta belli. Oradan itibaren o sırayla birlikte bakın 3 sıra olmuş oldu. Şimdi tekrarlayacağız aynı işlemi. Yine artış yapacağım bu sırada. Kenardan yine ilk ilmeği örüyorum. Sonra şu ördüğüm ilmeğin altındaki ilmek bakın şu. Onu şişe alıyorum ve örüyorum. Bu taraftaki artışı yaptım. Devam edelim son ilmeğe kadar. Son ilmeğe geldim. Yine onun altındaki ilmeği şöyle şişe alıyorum ve onu da örüyorum. Bakın bu defa artık ilmek sayımız 8'e çıktı.
Şimdi aynı şekilde bu turu tamamlayacağım. 2 sırada artırmadan öreceğim. Yine bir 3 sırayı daha tekrarlamış olacağım. Bunun gibi toplamda 6 kere artırma yapacağım. Yani her biri 3 sıradan oluştuğu için toplam 18 sırayı tamamlayacağım. 6 artış benim için yeterli oldu bu baş parmak genişliği için. Ondan sonra artışları tamamlayarak örgümüze kaldığı yerden devam edeceğiz. Evet, artırmaları tamamladım. Toplamda 6 kere artırma yaptım. 6. artırmayı yaptıktan sonra 2 sıra daha ördüm. Yani bu artırmalar kısmında toplam 18 sırayı tamamlamış oldum. Şu an ilmeklerimiz bu baştan ayraca kadar olan baş parmak ilmeklerimiz 16 ilmek oldu. Şimdi bakın şöyle elimi geçirip göstermek istiyorum. Şimdi şu 16 ilmek bizim baş parmak ilmeklerimiz. Şöyle ortalayalım şu kısmı. Şimdi bu 16 ilmeğe ilave olarak birazdan bu aradan 2 ilmek daha çıkartacağız. 18 ilmeğe çıkacak baş parmak için ilmek sayımız. Dolayısıyla bakın bu ilmekler baş parmağımın kalınlığına göre yeterli. Siz kendi parmağınızı ölçerek gerekirse bir artış daha yapabilirsiniz. Şimdi ben daha fazla artırma yapmayacağım ama bu kısmın şu baş parmağımızın rahat hareket edebilmesi için bu kısmı biraz daha örmek istiyorum. Eldivenin ilk tekinde 4 sıra daha ördüm. Yani artırmalar bittikten sonra 2 sırayı ördüm son artırmadan sonra, ardından bir 4 sıra daha ördüm. Şimdi aynı şeyi burada da yapacağım. Şöyle ilmekleri tekrar şişlerin ucuna alıp artırma yapmadan 4 tur düz öreceğim. Bu 4 sırayı tamamlayalım. Sonra baş parmak ilmeklerimizi ayıracağız. Evet, artırma yapmadan 4 sıra daha ördüm. Şimdi artık baş parmak ilmeklerini ayıralım. Bunun için bir iğneye bir parça iplik geçirdim. Ve şimdi bu baştan ayraca kadar olan 16 tane ilmeği bu iğne ile ipe geçireceğim. Evet, ipe aldım bu ilmekleri. Şöyle ipi bağlayalım. Bu ilmekleri şimdi burada beklemeye alacağız. Çünkü baş parmağı en son öreceğiz. Şimdi ayrıca da alalım artık. Şimdi bu iki tarafı yine birleştirip yuvarlak olarak örmeye devam edeceğiz. Ama birleştirirken buraya 2 tane ilmek almak istiyorum. Bakın şöyle çevirdim. İp burada zaten. Şöyle ipi işaret parmağıma dolayarak 2 tane ilmek alıyorum buraya. 1, 2. Sonra şöyle şişi çekiyorum. Ön şişten örmeye devam ediyorum. Arayı birleştirmiş oluyoruz bu şekilde. Şu an ön ve arka şişteki ilmek sayıları eşit değil. Ama bu sırada buna takılmayalım. Bu sırayı tamamladığımızda ve ilmekler düzene girdiğinde iki tarafı eşit hale getireceğiz. Şimdi bu sırayı sıra sonuna kadar örelim. Sıranın sonuna geliyorum. Bakın burada ilave aldığım 2 ilmekteyim. Onları dikkatli örüyorum. Şöyle birinciyi ördüm, ikinciyi de örüyorum ve sırayı tamamlıyorum. Şimdi bu tarafa tekrar çevirelim örgümüzü. Şu an dediğim gibi şişlerdeki ilmek sayıları eşit değil. Her iki şişteki ilmek sayımızı bir sayalım. ...22 ilmek var ön şişte. Arka şişte
28 ilmek var. Toplamda 22 artı 28 50 tane ilmeğimiz var. Şimdi bu 50 ilmeği ikiye bölmeliyiz. Yani 25'er ilmek iki şişe eşit bir şekilde dağıtmalıyız. Şimdi bunu yaparken dikkat edeceğimiz ilk nokta bu. Şurada bakın, bu arayı boşluk oluşmasın diye aldığımız bu iki ilmeği eşit bir şekilde, yani her iki şişe birer tane olacak şekilde dağıtmalıyız ki tam ortalanmış olsun bu kısım. Dolayısıyla bu iki ilmek de burada şu an. Onlardan bir tanesini bakın şöyle buradan alıyorum, son ördüğüm ilmeği buradan alıp bu şişe geçiriyorum. Artık o ilmek burada. Şimdi öndeki ilmek sayımız 23'e çıktı bir tane aldığım için. 25 olması için hala 2 tane daha almalıyım bu taraftan. O 2 taneyi de sıranın sonunda alacağım. Şimdi şöyle bu şişi dışarıya doğru çekip yine buradan örmeye devam edelim. Bu ilk ilmeği örmüştüm, onu şişe alayım tekrar. Ama artık bu tarafta o ilmek. Sonra devam ediyorum diğer ilmekleri örerek. Sona kadar gelelim. Evet, şişin sonuna kadar ördüm. 23 ilmek oldu. Şimdi çeviriyorum. Buradan 2 ilmek daha öreceğim ve diğer şişe vereceğim. Şöyle alıp şişe 2 ilmeği örüyorum. 1 2. Sonra bakın şişi şöyle çekerek bu 2 ilmeği diğer şişe vermiş oluyorum. Şimdi buradan örmeye devam edeceğim. Artık burada 25 ilmek kaldı. Arka şişte de yine 25 ilmek var. Evet, sırayı tamamladım. Bu baş parmak ilmeklerini ayırdıktan sonra toplam 2 sıra örmüş olduk şu ana kadar. Burayı biraz daha öreceğim. Bakın ben eldivenin ilk tekinde bu kısmı 6 sıra örmüştüm. Şimdi 2 sırasını ördük. 4 sıra daha öreceğim. Evet, 6 sıra daha ördüm. Bakın bu baş parmak ayrımından diğer parmakların ayrımlarına kadar olan şu kısmı örmüş oldum. Sizler yine bu şekilde elinize geçirip bu kısımdaki bu uzunluğu 6 sıra değil de ne kadar gerekiyorsa elinizin yapısına göre örebilirsiniz. Daha uzun olabilir, daha kısa olabilir. Şu an ben 6 sırayla bakın bu duruma ulaştım ve bu benim için yeterli bir uzunluk. Şimdi bu noktadan sonra artık parmakların ayrımlarını yapacağız. Şimdi neydi? Her iki şişimizde 25'er ilmek var. Toplam 50. Önde 25, arkada 25. Şimdi bu 25 ilmekleri nasıl paylaştıracağız parmaklara? Şimdi şöyle bakarsak bakın bu 25 ilmek bu 4 parmağa ait olacak. Şimdi birazdan göreceğiz. Bu parmak aralarında ilmekler alacağız. Nasıl alacağız? Serçe parmakla yüzük parmak arasına bakarsak bakın 2 ilmek bu tarafa alacağız. Serçe parmağı olacak. 2 ilmek buraya alacağız. Yüzük parmağı olacak. Sonra bu araya geçelim. Yine 2 ilmek bu tarafa alacağız. Yüzük parmağı. 2 ilmek bu tarafa alacağız. Orta parmağı. Bu tarafa geçersek yine 2 ilmek orta parmağı, 2 ilmek işaret parmağını alacağız. Şimdi dolayısıyla bakarsak yüzük ve orta parmaklarımız her iki taraftan ikişer ilmek alacaklar. Yani toplam 4 ilmek alacaklar. Ama serçe parmak ve işaret parmağımız sadece bu taraflarından ikişer ilmek alacaklar. Burada ve burada kenar hizasındayız ve buralarda ilmek almıyoruz. Dolayısıyla bu iki parmak ikişer ilmek alacak. Şimdi serçe parmağımız nispeten diğer parmaklara göre ince olduğu için burada işaret parmağının eksik ilmek durumu söz konusu olacak. Şimdi neydi? 25 ilmeğimiz vardı. O 25 ilmeği 4 parmağa paylaştıracaktık. 4'e bölersek 6 ilmek çıkar. Her birine 6 ilmek verdiğimizi düşünelim. 6, 6, 6, 6, 24 ilmek oldu. Bir tane ilmeğimiz arttı. İşte o bir ilmeği bu işaret parmağının
eksik kalma durumundan dolayı işaret parmağına vereceğim. Şöyle çizimde de anlatayım bakın. Şöyle soldan itibaren serçe parmak, yüzük parmak, orta parmak, işaret parmak ve baş parmak şeklinde çizdim parmakları. Şimdi neydi? 25 ilmek. Bakın şu üsttekiler 6, 6, 6, 7. Az önce anlattığım gibi 6'şer ilmek. Yani bunların toplamı 25 yapıyor bakın. Aynı şekilde alttakilerin de toplamı 25 yapıyor. Dolayısıyla ben bu 25 ilmekleri soldan itibaren parmaklarımı 6, 6, 6 ve 7 şeklinde dağıtırsam 25 ilmeği dağıtmış oluyorum. Şurada kırmızılarla gösterdiklerim bakın artı 2 artı 2 bu aralarda da yine öyle. Az önce anlattığım aralarda yapacağımız artışlar. Şimdi serçe parmağı biz hem önde hem arkada 6'şer ilmek vereceğimiz için yani bakın buradan da 6 ilmek veriyorum. Buradan da 6 ilmek veriyorum. Şu şekilde serçe parmağı oluşturmuş oluyorum. Dolayısıyla 12 tane ilmek geliyor şu anki bu mevcut ilmeklerden. Ama arada alacağım ilmeklerden de 2 ilmek geleceği için 6, 12, 2 tane de buradan 14 ilmeğe ulaşacak nihai ilmek sayısı. Aynı şekilde yüzük parmağı bakalım. Ön ve arkadan 6'şer ilmek alacak. Ama bakın yanlardan her iki taraftan 2'şer ilmek alacak. Dolayısıyla 6, 12, 14, 16 ilmeğe ulaşacak. Yüzük ve orta parmak birebir aynı. Ona da bakalım. Bakın 6 buradan, 6 buradan, 2'şer de buralardan alacak. Orta parmakta 16 ilmeğe ulaşacak. İşaret parmağı ne demiştik? O bir fazlalık ilmeğimizi işaret parmağı verelim. 7 olsun. Her iki tarafta 7 olsun. Dolayısıyla 7, 14 ama sadece buradan 2 tane ilmek ilave alacak. O nedenle o şekilde 16'ya ulaşmış olacak. Bakın nihai ilmek sayıları serçe parmak 14, yüzük, orta ve işaret parmaklar 16 olacak. Zaten elimizin yapısına da uygun bir değer bu. Yani serçe parmak bir tık ince, diğerleri aynı. Baş parmağa gelirsek şu ana dek bakın 16 tane ilmek ayırmıştık burada baş parmak için. Aynı şekilde bu arada da yine 2 tane ilmek alacağız baş parmak içinde. Bu taraf kenar olduğu için almıyoruz sadece buradan. Dolayısıyla baş parmağın ilmek sayısı da 16 artı 2 18 ilmeğe çıkacak ki baş parmağımız da diğer ilmek parmaklarımıza göre bir miktar daha kalındır. Dolayısıyla 18 olması uygun bir değer olacak. Evet, bu ayrımları bu şekilde yapacağımızı anladıktan sonra artık uygulamamıza başlayalım. Evet, parmakları örmeye başlarken her birini ayrı ayrı öreceğimiz için bu ilmekleri önce şişten düşüreceğim. Dolayısıyla bakın birer parça ipe her iki şişteki ilmekleri geçireceğim. Yine iğneye geçirdim ipi. Şöyle önce ön şişteki bütün ilmekleri alarak iğne ile ipe geçiriyorum. Ön şişe geçirdik. Aynı şekilde arkadaki şişteki ilmekleri de yine bir başka ip parçasına alacağım. Evet, ilmekleri iplere geçirdik. Şimdi örmeye başlayalım. İşaret parmakla başlayacağız. Neydi işaret parmağımızın ilmek sayısı? Her iki şişten de 7'şer ilmek alacaktık. Şimdi şöyle şişe alıyorum elime, misinalı şişimi. Yine dikişsiz bir şekilde öreceğiz. Şu baş parmak tarafından şişi ilmeklere geçirmeye başlıyorum. Bu kenardan 7 tane ilmeği alacağım. Çünkü bu ilmekler işaret parmağın ilmekleri. 7 tane ilmeği aldım. Şu ipi bu ilmeklerden çıkartıyorum şöyle çekerek. Çeviriyorum örgüyü. Arka tarafını. Şişi şöyle çekip bu ilmekler şişin ucuna doğru gelsin aldığım ilmekler. Bu uca da bu taraftaki ilmekleri takacağım. Yine 7 tane.
Kenardan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şu ilmekten itibaren alıyorum şişe. Yine ipi şöyle aradan çekerek bu ilmeklerden de çıkartıyorum. Evet. İşaret parmak ilmeklerimiz şu an şişti. Şimdi hep başlangıç yönümüz bu baş parmak tarafından olacak. İpimiz de zaten en son orada kalmıştı, bakın. Şu arka sırayı örüp gelmiştik. İp orada şu an. Şimdi yine Magic Loop tekniğiyle örmeye başlıyoruz. Arkadaki şişi şöyle çekiyorum. Neydi? Bu kenarda ilmek almayacaktık. Diğer kenarda ilmek alacaktık. Dolayısıyla burada iki tarafı birleştirerek örmeye başlıyorum. Yedi ilmeği ördüm. Araya geldim. Burada ne yapacağız? 2 tane ilmek ilave alacağız. Hemen şöyle yine işaret parmağımı alıp ipi burada bakın 1 2 ilmek aldıktan sonra çeviriyorum. Bu tarafı örmeye devam edeceğiz şimdi. Şişi geriye alıyorum o nedenle. Bu şişi şöyle çekiyorum. Buradan örelim şimdi. Evet, tekrar sıra başına geldik. Şimdi burada tekrar örgüyü çevirip örmeye devam ediyorum. Bu parmak için yapacağım tek bir şey kaldı. Bakın bu aldığım 2 tane ilmekle şu an ön şişte 9 ilmeğe ulaştım. Arka şişte 7 ilmek var. Bunu eşit hale getirelim. Onu da sıra sonunda yapacağız. O ilmeklere geldiğimizde. Hemen örelim yine ön taraftan. Geldim 7 ilmeği ördükten sonra bu ilave aldığım ilmeklere bakın. Onları dikkatlice örüyorum. İkinciyi de örüyorum. Şimdi bu bir taneyi diğer tarafa geçireceğim. Bunu şimdi de yapabilirim. Bir sonraki sırada da yapabilirim. Çok fark etmez. Şöyle yapalım. Şimdi yeri gelmişken şöyle hemen bu ilmeği buradan alıp buraya geçiriyorum. Şu an her iki tarafta 8 ilmek oldu. Şimdi bu ilmek örülü olduğu için geri aldım. Yandan devam ediyorum. Evet. Her iki tarafta 8 ilmek, toplamda 16 ilmek. İşaret parmağı ilmeklerimiz tamamdır. Bu ilmekleri örerek boyunu istediğimiz uzunluğa gelene kadar devam edeceğiz. Evet, işaret parmağını ördüm bakın. Görüntüsü bu şekilde. 23 sıra ördüm. Uzunluğu 6,5 cm kadar oldu. Ama siz bu uzunluğu kendi parmağınıza takarak bu şekilde ölçerseniz daha iyi olacaktır. Bir de bu sıra sayılarını örerken yanınızda bir kağıt kalem olup da not alırsanız her ördüğünüz sırada iyi olur. Çünkü hem takip etmeniz kolay olur hem de ikinci eldiveni örerken hangi parmağa kaç sıra örmüştünüz bu bilgiyi not almış olursunuz. Şimdi artık kapatacağız. Kapatmayı şöyle yapacağız. Yine bu baş parmak tarafında, yani sıra başındayım. Şimdi ilk ilmeği örüyorum. İkinci ve üçüncü ilmekleri sola doğru kesme yapacağım. Yani şöyle yönlerini değiştirip birlikte öreceğim. Sonra son 3 ilmeğe kadar örüyorum. Son 3 ilmeğe geldim.
Buradaki ikinci ve üçüncü ilmekleri bu defa sağ kesme yapacağım. Onun için de şöyle hafif önden bollaştırıp bu iki ilmeği birlikte örüyorum. Sonra son ilmeği örüyorum. Aynı işlemi diğer şişte de uygulayalım. Bir tane ördüm. İkinci ve üçüncü ilmekleri sola kesme. Son 3 ilmeğe kadar örüyorum. Son 3 ilmekte bakın bu 2 ilmeği şöyle sağ kesiyorum. Son ilmeği örerek bitiriyorum. Şu an her iki şişte 6 ilmek kaldı. Bir sırada kesme yapmadan öreceğim. Evet, bir sırada kesme yapmadan ördük. Şimdi artık kapatacağız ilmekleri. İğne ile kapatacağım. Bunun için şöyle ipi ucunda bir miktar bırakarak kesiyorum. İğneye geçireceğim. İngilizce'de Kitchener Stitch dediğimiz iğne ile kapatma yöntemiyle şimdi kapatacağım. Şöyle yapıyorum bakın. İlk ilmeği bakın böyle düz örer gibi aldıktan sonra ikinci ilmeği ve şişten çıkardıktan sonra ikinci ilmeği böyle alıyorum. Şimdi arka şişte önce ters örer gibi alıyorum. Şişten çıkarıyorum. Sonra böyle. Hep bu iki hareketin tekrar ön şişteyiz. Böyle alıyorum. Arka şişteyiz. Böyle alıyorum. Devam edelim. Son ilmekler kaldı şişlerde. Yine onu öndeki de böyle alıyorum. Şişten çıkarıyorum. Arkadakini de böyle alıyorum ve şişten çıkartıyorum. Şimdi bakın şöyle açtığımda örgünün devam ettiği gibi bakın hiç dikiş olduğu anlaşılmayan bir kapatma yöntemi oluşmuş oldu. Şimdi bu ipi iğneyle şöyle hemen bu son ilmeğin dibinden içeriye geçireceğim. Herhangi bir yere değmeden iğneyi çekiyorum. Şöyle bir düzeltelim bu yanlarını da. Bakın güzel bir kapatma tekniği olmuş oldu. Güzel ve yuvarlak. Tamam, şimdi bu ipi şimdilik çıkartıyorum iğneden ama örgümüz bittiğinde bütün örgüyü ters çevirip iç kısımda bu ipleri yürütüp sabitleyerek fazlalıklarını keseceğiz. Bu parmağı bitirmiş olduk. Şimdi orta parmağa geçelim. Bakın böyle oldu. Şimdi orta parmaktayız. Aynı şekilde bakın. Bu yine baş parmağı tarafından başlamak üzere ilmekleri alacağım. Orta parmağımız da yine 6'şer ilmekti. Baştan 6 ilmeği alıyorum. İpi çektim bu ilmeklerden. Şişi çevirip şöyle aynı şekilde diğerinde yapmıştık zaten. Bu taraftan da 6 ilmeği alıyorum.
Evet, ilmekleri şişe aldım. Her iki tarafta 6'şer tane ilmeğimiz var. Şimdi işaret parmağını örerken sadece şu tarafından 2 tane ilmek almıştık. Bakın o ilmekler şurada görünüyor zaten. Önce onları göstereyim. Şöyle açtığımda bakın şu 2 ilmek. Bir tanesi bu. Bir tanesi de bu. 2 tane ilmek almıştık. Şimdi orta parmağı örerken bu 2 ilmeğe karşılık gelecek şekilde yine bu tarafta da ilmek alacağım. Ama farklı olarak diğer tarafta da alacağım. Şimdi bu ilmekleri aldığımızda yine de bakın şu arada şöyle bir boşluk oluşacak. İlk ilmek şuydu. Şöyle bir boşluk var burada. Aynı şekilde ikinci ilmek bakın bu. Yine bu arada bir boşluk var. Bu boşlukları da kapatmamız lazım. Bunun için de bu 2 tane kalıcı ilmeğin haricinde aralardan hem bu tarafta hem bu tarafta 2'şer tane geçici ilmek alacağım. Onları örerken keserek yok edeceğiz. Yani nihai durumda sadece buradaki 2 ilmek kalacak. Bir de aynı şekilde diğer tarafta 2 ilmek kalacak. Şimdi bunu nasıl yapacağımıza bakalım. Şöyle çeviriyorum önce örgüyü. Bakın şu arada o 2 ilmekten önce şu arada şöyle yine tığla göstereyim. Şu son ilmeğin ipinin devamı bakın şu ip. Bunun bu tarafta da diğer parçası var. Şöyle bakın çektiğimde zaten görüyoruz o ipi çekiyor. Şu arada da şöyle bir ilmeğe takılı bu ip. İşte bu 2 parçadan 2 ip parçasından birer tane ilmek çıkaracağım. Bunlar geçici ilmekler olacak. Başlayalım hemen. İpimi bağlayacağım şimdi burada. Bakın ilk parçası şöyle şunu da kaybetmeden ilk parçası şurası. Şişimi bakın o ilmeğe geçirerek ipimi oradan alıp şöyle bağlıyorum oraya. Bu ilmeği alıyorum. Sonra gösterdiğim o ipin devamı bakın şurasıydı. Görünüyor zaten. Şurası. İkinci ilmeği de oradan alıyorum. Bu 2 ilmek geçici ilmekler. Birazdan göreceksiniz, onları keseceğiz, yok edeceğiz. Şimdi geldik asıl bu işaret parmağında aldığımız bakın 2 tane ilmeğe. Asıl ilmeklerimiz bunlar olacak. Şimdi bunun ilki şurası. Şöyle şişimi oraya geçirerek oradan bir tane ilmek alıyorum. Birincisini aldım. Şimdi orta noktayı birazdan takip edebilmek adına buraya bir tane ayraç takacağım. İkincisini almadan önce. Sonra hemen yanındaki ilmek, bakın o da şu ilmek. Oradan ikinci ilmeği alıyorum. Şimdi şu ana dek bu 6 ilmek ana ilmeklerimiz haricinde bakın 2 tane geçici ilmek aldık. 2 tane de kalıcı ilmek aldık. Şimdi bu taraftan da yine bu boşluğu kapatmak için 2 tane geçici ilmek alacağım. Şöyle şişi çekeyim, daha kolay olur. Yine aynı şekilde bakın burada da bu son ilmeğin bağlı olduğu ipi buluyorum. Bakın şu ip, o ve onun devamı. Hemen bakalım şu. Bakın şu 2 ip. Şu ve şu. Şimdi burada da bunlardan hemen yine geçici ilmekleri çıkartacağım. Şu başlangıç ipini içeriye saklayalım. Bize engel olmasın. Evet bakın şu ve şuydu. Şuradan çok çektirmeyelim, burada boşluk oluşmasın. Bir tane buradan, bir tane buradan, 2 tane geçici ilmek daha çıkardım. Ve sonra ana ilmeklere geldim, 6 tane. Onları örüyorum. Sona geldiğimde şimdi bu arada da 2 tane ilmek alacağımı söylemiştim. Bu işaret parmağında yaptığımız gibi burada şöyle parmağımla 2 tane ilave ilmek alıyorum.
Şu an yine şişlerdeki ilmek sayısı eşit değil. Buna hiç takılmayalım. Birazdan eşitleyeceğiz yine. Şimdi arka tarafına geçtik. Buradan örmeye devam edelim. Şimdi 6 tane ilmeği örerken 3, 4, 5, 6.sında bakın. Şimdi şu 6. ilmeğim, ana ilmeğim, şu 2 tane geçici olarak aldığım ilmekler, şu 2 tanesi de kalıcı ilmekler. Şimdi bu geçici 2 ilmeğin birincisini bu taraftaki 6. ilmekle, asıl parmaktan gelen 6. ilmeğimle birlikte örerek alacağım. İkincisini de bu arada asıl ilmeklerim olacak olan 2 tane ilave ilmeğin ilkiyle keserek alacağım. Dolayısıyla bu 2 geçici ilmeği burada şimdi yok edeceğim. Önce ilkini bakın şöyle yine sola doğru kesme yaparak alıyorum. Birincisini yok ettim. Şu ipini biraz çekelim içeride. İkinciyi de sağa doğru kesme olarak asıl ilmeğin ilkiyle alıyorum. Burada detaylı anlatayım. Bütün parmaklarda bu uygulama var. Bir daha anlatmayacağım. Bu şekilde bakın 2, 4, 6 ilmek asıl ilmeğimdi. Bu da aradan alacağım ilmeğin ilki olmuş oldu. Şimdi ikinciyi de bu tarafta yapacağız. Artık bu ayrıca gerek yok. Çıkarabiliriz. Bu ilmeği bu tarafa alalım ki tam o ortadaki 2 ilmeği bakın yine tam ortalamış olduk. Biri o tarafta kaldı, biri bu tarafta. Bu sona aldığımız ilmekleri kaydırmak biraz ilk sırada zor olabilir. Dikkatli olun. Sonra normale dönüyor. Şimdi o kesme işlemini burada yapacağız. Aynısını. Şimdi bu yandan aldığım asıl ilmeğimdi. Onun ilkini hemen yanındaki geçici ilmeğin ilkiyle şöyle yönlerini değiştirip sola keserek alıyorum. Şimdi burada hala bir geçici ilmeğim var. Bakın 2, 4, 6 tane ilmeğin yanında bu 7. ilmek, geçici ilmek. Onu da o 6 ilmeğin ilkiyle şöyle önden biraz genişleteyim. Sağ kesme şeklinde alıyorum. Şimdi ilkini örmüş olduğum 6 ilmeğin devam ediyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 ilmeğim bitti. Kenarda ilave bu tarafa aldığım 2 ilmekteyim. Zaten görünüyor onlar. Onları da böyle dikkatli bir şekilde örüyorum. Şimdi devam edelim. Sıra başına kadar örelim. Evet, bakın buraya geldik. Şimdi artık düzene girmek üzere. Tek kontrol edeceğimiz şey ilmek sayıları. Arka şişte 7 ilmek var. Ön şişte 4, 6, 9 ilmek var. Demek ki bir tane ilmeği buradan arkaya vereceğim. Onu da sıra sonunda yapacağım. Çünkü buradaki bu şeyi bozmuyorum. Bu aldığım 2 ilmeğin birini sağa birini sola verdim. Buradaki bu düzgün simetrik yerleşimi bozmuyorum. Diğer taraftan birini arka şişe vereceğim. Onu da göstereyim. 8 taneyi ördüm. Bu bir taneyi şöyle şişi çekerek o ilmeği arkaya dahil ettim. Şimdi artık her iki tarafta 8 ilmek olmuş oldu. Burayı da örelim. Evet. Bu parmağı da düzgün bir şekilde örmeye başlamış olduk. Bundan sonra artık yuvarlak şeklinde öreceğiz istediğimiz uzunluğa kadar. Ardından aynen bu parmakta olduğu gibi önce kesmeyi yapacağız bir sıra. Ardından bir sıra kesmeden örüp yine aynı şekilde gösterdiğim gibi iğneyle kapatarak bu parmağı da bitireceğiz. Bundan sonrasını anlatmıyorum. Parmağı tamamlayalım, sonra devam edelim. Evet, orta parmağı da ördüm.
26 sıra ördüm. İşaret parmağı 23 sıra örmüştük. 3 sıra daha fazla ördüm. 26 sırayı ördükten sonra aynı şekilde kesmeyi yaptım. Ardından bir sıra kesmeden örüp son olarak iğne ile kapatarak bu parmağı da bitirdim. Şimdi sıra yüzük parmakta. Yüzük parmak orta parmakta birebir aynı yapacağımız her şey. 6 ilmekti. Dikkat edersek her iki taraftan 6 ilmekti. Aldım o 6 ilmekleri şişime. Şişin uçları yine baş parmak tarafına bakıyor. Buna dikkat edelim. Şimdi tamamen aynı şeyi kısaca söyleyeyim, göstermeyeceğim. Şöyle arkasını çevirip önce bu 6 ilmeğin yanına şu aradan 2 tane geçici ilmek alacağız anlattığım şekilde. Sonra bu orta parmağın kenarında aldığımız bu 2 ilmekten 2 tane asıl ilmeklerimizi çıkaracağız. Ardından bu taraftaki boşluktan yine 2 geçici ilmek alıp bu taraftaki 6 ilmeği örüp bu son kısma geleceğiz ve bu tarafta da 2 tane parmağımızla dolayarak ilave ilmek alacağız. Yani her iki taraftan ikişer tane ilmek almış olacağız. 6 6 12 olan ilmek sayımız yine 16'ya çıkacak. Bir sonraki sırada o geçici ilmekleri keseceğiz. Asıl ilmekler kalacak. Bir de her iki taraftaki ilmek sayısını 8 olacak şekilde burayı ortalayacak şekilde bu iki ilmeği düzenleyeceğiz. Ondan sonra istediğimiz uzunluğa kadar bu yüzük parmağımızı örüp yine aynı kesme ve kapatmayla o parmağı da tamamlayacağız. Birebir aynı olduğu için anlatmıyorum. Bu parmağı bitirelim. Serçe parmakta tekrar görüşelim. Evet, yüzük parmağı da örüp tamamladım. Bakın yüzük parmak içinde 24 sıra ördüm ben. Siz yine parmağınızı ölçerek örebilirsiniz. Son kısmında kesmeyi yapıp bir sıra kesmeden ördüm ve iğne ile kapatarak bitirdim. Şimdi geriye kalan son 6'şar ilmeğimiz artık serçe parmağın ilmekleri. Onları da şişe yine bu şekilde taktım. Bu da hemen hemen diğer parmaklarla aynı. Sadece tek taraftan ilmek alacağız. Diğer taraftan kenar tarafa geldiği için ilmek almayacağız. Hızlıca bunu da bir kez daha göstereyim isterseniz. Şimdi burada aynı şeyleri yapacağız. Bakın şu son kenar ilmeğinden gelen ipi takip ediyorum. Bu parçası ve de şöyle diğer parçası. Bu iki ip parçasından ilmek çıkartıyorum hızlıca. İlkini aldım. Diğerini de aldım. Şimdi ara kısımdayım. Asıl ilmekleri çıkartacağım. Şöyle bakıyorum. Yandaki parmağın 2 tane ilmeği bakın görünüyor. Bir tanesi şu ilmek, şu ilmek, diğeri de bu ilmek. Hemen onlardan da birer tane ilmek alalım. İlkini aldım. Ortayı takip edebilmek için bir ayraç. İkinciden de şöyle aldım. Şimdi bu tarafa geçelim. Buradaki geçici ilmekleri alalım 2 tane. Bakın şu ilmek, ilmeğin ucundaki ip, diğer parçası da şurası. İlk önce bundan alıyorum. Sonra hemen yanındakinden. 2 tane de buradan ilmek aldıktan sonra 6 ilmeği örerek devam ediyorum. Kenara geldiğimde burada artık kenarda olduğum için ilmek almayacağım. Bu taraftan örmeye devam edeceğim. Beş tane ördüm. 6. ilmeğe geldiğimde bu 6. ilmeği ilk geçici ilmekle birlikte sola kesme yapacağım.
ipini biraz şöyle çekelim. Ardından ikinci geçici ilmekle ilk asıl ilmeği şöyle birlikte sağ keserek alacağım. Orta noktaya geldim. Bu ilmeği diğer tarafa alıyorum. İlk kesmemiz sola kesme olacak. Yönlerini değiştirip birlikte örerek alıyorum. İkinci kesmemiz sağ kesme. O da şöyle bakın. Önden ikisini birlikte örerek. Hemen ilmek sayılarımıza bakalım. 2 şişteki şöyle bir ortalayıp 2 4 7 2 4 7. Evet, herhangi bir düzeltmeye gerek kalmaksızın her iki tarafta 7 ilmeğimiz var. Bu şekilde serçe parmağı da örmeye devam edelim. Yeterli uzunluğa geldiğinde aynı şekilde önce kesme yapacağız, sonra da kapatacağız. Evet, serçe parmağı da tamamladım. 16 sıra ördüm ve bakın kapattıktan sonra şu an eldivenimiz bu durumda. Gayet güzel oldu. Bakın şu araları da göstereyim. Herhangi bir boşluk yok. Düzgün bir şekilde kapanmış oldu buralar. Şimdi geriye bir tek baş parmağımız kaldı. O da serçe parmakla birebir aynı yapılacak. Yine ilmekleri şişe geçireceğiz önce. Bu defa buradan başlıyorum. 16 tane ilmek var. 8 geçireceğim. 16 tane ilmek olacak. Ondan sonra şurada aradan bakın yine şu ilmeğin ucundan 2 tane, şu uçlardan 2 tane geçici ilmek alacağım. 2 tane asıl ilmeğimi şu işaret parmağımdaki bu 2 ilmekten, sonra tekrar 2 geçici ilmek alacağım. Bir sonraki sırada bu geçici ilmekleri yanlarındaki ilmeklerle keseceğim. Bu 16 ilmeğe ilave sadece bu aradaki 2 ilmek katılacak onlara. Toplamda 18 ilmek olacak ve o şekilde baş parmağı da öreceğiz. Yine farklı bir durum yok. Onu da anlatmayayım. Video süresi uzamasın. Onu da ördükten sonra aynı şekilde keserek kapatacağız. Son haliyle eldivenin tekrar görüşeceğiz. Evet, son olarak baş parmağı da 14 sıra ördüm ve eldiveni tamamlamış oldum. Bakın son hali bu şekilde. Son olarak iplerini de temizledim. En son bir tane isterseniz birlikte yapalım. Önce bir sabitleyelim. Sonra birkaç ilmek yürütebiliriz. Bir kez daha sabitleyip ipin fazla kısmını kesiyorum. İçeride kalan bütün ipleri bu şekilde temizleyebilirsiniz. Hem sağlam olur hem temiz bir görüntü olur. Evet, eldiveni tamamladık. Sağ ve sol ayrımı olmadığı için aynısından bir tane daha örerek çiftinizi tamamlayabilirsiniz. Şöyle giyelim. Örmesi keyifli. Sonuçta oldukça güzel oldu. Kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Dilediğiniz renklerde örüp hem kendiniz, aileniz için hem sevdikleriniz için hediye yapabileceğiniz bir model. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Son olarak şunu da söyleyeyim. Eğer daha küçük yapmak isterseniz bir tık ince bir ip ve 3 numara şişle örebilirsiniz. Biraz daha bol ve büyük yapmak isterseniz de bir tık daha kalın bir ip kullanıp 4 numara, 4,5 numarayla örebilirsiniz aynı sayılarla. Ya da bu sayıları, parmak ilmeklerini işte 2 ilmek azaltarak, 2 ilmek arttırarak farklı sayı kombinasyonları da oluşturabilirsiniz.
Böylece bu çalışmanın da sonuna gelmiş oldum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımı takip etmeyi unutmayın lütfen. Beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin. Bir sonraki videoda görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın, sevgiyle kalın.